Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bugün kuantumu konuşacağız. Nedir bu kuantum ve kuantum düşünce tarzı nedir? Nasıl bundan faydalanabiliriz? Bunları konuşacağız. İyi seyirler diliyorum. Kuantum her şeyden önce bir fizik bilimidir. Atom altı parçacıkların davranış biçimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Yani enerjinin bölünemez en küçük parçasıdır. Latince'de miktar anlamına gelir. Klasik fizik yasalarına göre maddenin en küçük yapı taşı atom iken kuantum fiziği keşfedildikten sonra aslında maddenin en küçük yapı taşının atom olmadığı, atom altı parçacıkların da olduğu keşfedilmiştir. Bu parçacıklar hareket halindeki enerjidir. Yani kuantum fiziğine göre evrendeki her şey ama her şey titreşimlerden, enerjilerden oluşur. İşte kuantum fiziğinin üzerinde durduğu konu budur. Kuantum fiziğinin temelleri 1900 yılında Max Planck tarafından atılsa da Albert Einstein tarafından daha sonra geliştirilmiştir. Kuantum olasılıkların fiziğidir. Tüm evrenin olasılıklardan meydana geldiğini iddia eder ve bu olasılıklar sonsuz sayıdadır. İşte kuantum fiziğinin bizi en çok ilgilendiren kısmı budur. Kuantum fiziğine göre evrendeki canlı cansız bütün varlıklar birbiriyle etkileşim halindedir. Yani enerjisel boyutta. Kuantum olasılıkların fiziği ise o zaman evrende var olan sonsuz olasılıkları iyi niyet ve isteklerle kendimize çekebiliriz. Yani iyi niyet ve isteklerle dilediğimiz her şeyi o sonsuz olasılıkların içinden kendimize bir mıknatıs gibi çekip alabiliriz. İşte buna kuantum düşünce yapısı denir. Bizim madde olarak tanımladığımız her şey aslında evrende titreşim halindedir ve biz bilincimizi doğru kullanarak ve bu titreşimlerle uyumlanarak dilediğimiz her şeyi hayatımıza bu şekilde çekebiliriz. İşte kuantum fiziği bunu iddia eder. Tüm yaşadıklarımızın sonucu bilincimizi ve enerjimizi nasıl kullandığımızla ilgilidir. Belirsizlik teorisi insanların kendi kendine hazırladıkları olasılıkların içinde hangisini seçeceğini bilememesidir. Qi, içimizdeki hayat enerjisidir. Vücudumuzda bulunan 50 trilyon hücre 700 trilyon voltluk bir enerji üretir. O halde ürettiğimiz bu enerjiyi doğru bilinç ve titreşimle kullanarak isteklerimizi hayatımıza doğru şekilde çekebiliriz. Yani doğru zihinsel bir tutumla hem kendimizi şifalandırabilir hem de hayatımızı dönüştürebiliriz. Kuantum fiziği bunun mümkün olduğunu söylüyor. Neokorteks bizi diğer canlılardan ayıran insana özgü bölümdür. Bilinçli bir şekilde hayatımızı yönlendirmemizi sağlayan üst beyindir. Nöronlar ise düşüncenin yapı taşlarıdır. Beynimizin içindeki düşüncelerin, kodların oluşturduğu bağlantılardır. Bu nöronlar sayesinde beynimizin içinde bilgi transferi gerçekleşir. Kuantum teorisine göre evrendeki enerji asla yok olmaz, sadece şekil değiştirir, yani dönüşür. Kuantum fiziğinden önce klasik fizikte klasik yasalar geçerliydi. Yani uzay ve zaman sürekliydi. Bir nesnenin hareketi çevresinden bağımsız olarak incelenip klasik fizik yasalarına göre değerlendirilirdi. Belirsiz hiçbir şey yoktu. Fakat Einstein'ın kuantum fiziğini geliştirmesinden sonra zaman kavramı tamamen değişti. Zaman kavramının yerini an kavramı aldı. Planck süreleri an kadar kısa sürelerdir. Evrendeki her şey bu Planck süreleri arasında bir var olup bir yok olur. Peki, madem öyleyse madde nasıl oluyor da, yani bir var olup bir yok oluyorsa, nasıl oluyor da bir önceki şeklini hatırlayabiliyor? Çünkü kuantum fiziğine göre şimdiki an hem geçmişi hem de geleceği barındırıyor. Evrendeki her şey birbiriyle bağlantılıdır demiştik. Yani her şey enerjisel boyutta birbiriyle etkileşim halindedir. Nesneler birer enerji dalgasıdır ve nesnellik yoktur. İşte kuantum fiziği tam olarak bunun üzerinde durur. Yani kuantum fiziğinde nesnellik yoktur. Kesin kural yoktur. Titreşim vardır, enerji vardır. Kuantumdaki bağlamsallık teorisi işte az önce bahsettiğim evrendeki her şeyin birbiriyle bağlantı içerisinde olmasıdır. Hiçbir şeyi ya da hiç kimseyi bir diğerinden ayıramayız. Biz göremesek de
Aslında aramızda çelikten halatlarla bağlar vardır kuantum fiziğine göre. Diğer yandan yine kuantum fiziğine göre manyetik frekansımız çok önemlidir. Çünkü bizim en ufacık bir hareketimiz bir başka yerde bir başka kişiyi etkileyebilir. Çünkü ne demiştik? Aramızda aslında görünmez bağlar var. Yani enerjisel bağlar var ve bu nedenle bizim eylemlerimiz, düşüncelerimiz bir başka yerde bir başkasını çok rahatlıkla etkileyebilir. Üstelik aynı anda. Newtoncu yaklaşım basit bir neden-sonuç ilişkisini ele alır. Bütünü parçalara ayırır ve bu şekilde ilerler. Belirsizlik yoktur. Her şey kesin ve nettir. Fakat kuantum fiziğinde bu kadar katı kurallar yoktur. Daha esnektir. Yani olaylar tamamen bizim ona nasıl baktığımızla ilgilidir. Klasik fizik atomcudur. Kuantum fiziği ise holistiktir. Bu ne demek? Atomcu düşünüş, bütünün parçalara ayrılıp aralarındaki nedensellik yani neden-sonuç ilişkisinin bu şekilde incelenebileceğini savunurken holistik düşünüş bütünün esas olduğunu ve parçaların bir araya geldikleri zaman aslında bütünden daha büyük bir şey ortaya çıktığını iddia eder. Yani atomcu düşünüş varlıkları daha iyi analiz edebilmek için parçalara ayırır. Fakat holistik düşünüş varlıkları bir bütün olarak incelemeyi tercih eder. Kuantum fiziğine göre bir parçacık uzayın değişik yerlerinde aynı anda bulunabilir. Fakat atomcu düşünüşe göre bu mümkün değildir. Yani kuantum fiziği bir parçanın, bir varlığın, uzayın, galaksinin değişik yerlerinde aynı anda bulunup aynı zamanda da birbirlerini aynı anda etkileyebildiklerini savunur. Örneğin Çin'de kanat çırpan bir kelebeğin Kansas'taki ertesi günkü hava durumunu etkileyebileceğini iddia eder. Hatırladınız mı? Kelebek etkisi. Yani biz düşünüş ve davranış şeklimizle dünyanın ve hatta belki de galaksinin başka bir yerindeki bir varlığı etkileyebiliriz. Çünkü ne demiştik? Kuantum fiziğine göre her şey bağlantıdadır, bütün esastır. Hiçbir şey, hiçbir varlık birbirinden ayrı değildir. Enerjisel boyutta aramızda görünmez bağlar vardır ve bu aynı anda gerçekleşir. Arada herhangi bir zaman kayması yoktur. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse bilardo toplarını örnek verebiliriz. Klasik fiziğe göre bilardo topları birbirinden bağımsız hareket eder. Yani o birbirlerini itme çekme hareketi tamamen fiziksel kurallarla açıklanabilir. Yani klasik fiziğin kurallarına göre açıklanabilir. Klasik fizik topların bu şekilde hareket ederken birbirlerinden bağımsız olduklarını yani birbirlerini etkilemediklerini savunur. Yani topların iç yapısında herhangi bir değişiklik yoktur. Ancak kuantum fiziğinde içsel bir ilişki söz konusudur. Buna da içsel holizm denir. Her parça ayrı bir yere gitmek yerine bir araya gelerek kendilerinden daha büyük bir şeye doğru giderler. Yani kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olurlar. Biz insanlarda akıl zekası ve duygusal zekanın yanında çok önemli bir zeka daha vardır ki o da ruhsal zekadır. Ruhsal zeka 3 boyutludur. Yani varlığı bütün boyutlarıyla ele alır. Parçalamadan, bütün olarak ele alır. Bunu dinle karıştırmamak gerekir. Çünkü din aslında ruhsallığın alt basamaklarından birisidir. Yani ruhsal zekaya sahip insanları dindar olarak nitelendiremeyiz. Dindar olup ruhsal zeka anlamında çok düşük insanlar da vardır. Bunu karıştırmamak gerekir. Ruhsal zeka farkında olmaktır, farkındalıktır. Bilinmeyene karşı duyarlı olmaktır. Yaşanan bir olaya veya düşünceye dikkatini verebilmektir. Kavrayamadıklarımıza karşı duyduğumuz o meraktır. Bireyin sahip olduğu anlamların farkına varmasıdır. Olay ve durumlar arasındaki bağlantıyı kurabilmektir ruhsal zeka. Kısacası ruhsal zeka, anlam ve değerlerin insan zihninde bütünsel bir şekilde ele alınmasıdır. Yani zihnimizde bir olayı bütünsel olarak değerlendirebilmemizdir. Tıpkı kuantum düşünce yapısında olduğu gibi. Özetlemek gerekirse, kuantum düşünce yapısı klasik fizikten ayrı olarak aslında maddenin birbiriyle bağlantılı olduğunu, hiçbir şeyin hiçbir şeyden ayrı olamayacağını, evrende, galakside aynı anda iki farklı noktadaki maddenin ya da varlığın birbirini etkileyebileceğini, holistik düşünceyle parçaların değil, bütünün esas olduğunu ve o bütünün bir araya gelerek aslında
bir önceki aşamasından daha büyük bir şeyi oluşturduğunu iddia ediyor. Yani kuantum fiziği aslında çok geniş bir fizik dalı, bir bilim dalıdır. Fakat biz burada tabii ki kuantum fiziğini hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? Onu, yani kuantum düşünce yapısını nasıl benimseyebiliriz ve bu düşünce yapısıyla olaylara bakışımızı nasıl değiştirebilir ve hayattan istediklerimizi kendimize bir mıknatıs gibi nasıl çekebiliriz? İşte bu konuların üzerinde duruyoruz. Çünkü düşünce yapımızı değiştirmek, bakış açımızı değiştirmek hayatımızı değiştirecek. Ve biz aslında evreni anlayabilmek için, yani evrenin o sırları dediğimiz şeyin aslında bir sır olmadığını, bakış açımızı değiştirerek bunları algılayabileceğimizi ve bundan sonra hayatımızın gidişatını nasıl değiştirebileceğimizi aslında şahit olmak istiyoruz. Bunları yaşamak istiyoruz. Bunları bilmek istiyoruz. Çünkü ruhsal zeka bizi evrenin merak ettiğimiz şeylerini öğrenme konusunda dürtüyor. Yani dürtülerimiz bizi yeniyi öğrenmeye, doğru olanı öğrenmeye, belki de bilmediğimiz çok daha farklı dünyaların kapılarını bize açmak için bizi yönlendiriyor, dürtüyor. Bizim sır olarak bildiğimiz şey aslında sır değil. Bizim sadece bunu fark etmemiz gerekiyor. İşte kuantum fiziği bu yüzden önemli ve ben bu videoda kuantum fiziğinin ne olduğunu ve klasik fizikle aralarındaki farkı anlatmaya çalıştım. Evet, kuantum fiziği ve kuantum düşünce yapısı ile ilgili konulara değindiğimiz videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda kuantum düşünce yapısını benimseyerek hayatımızı nasıl değiştirebiliriz, bakış açımızı nasıl değiştirebiliriz, bunlara değineceğiz. Mucizeleri hayatımıza nasıl çağırabileceğimizi konuşacağız. Sizler de lütfen videolarla ilgili duygu, düşünce ve önerilerinizi aşağıda yorumlar bölümüne yazın. Benimle paylaşın. Karşılıklı etkileşim halinde olalım. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Kuantum tekniklerini kullanarak ya da kuantum düşünce yapısını benimseyerek hayatını değiştirenler var mı? Gerçekten istediklerini hayatına çekebilmiş ve bunu tecrübe etmiş kişiler var mı? Bunu merak ediyorum. Yorumlar bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hayattaki iyi niyetli dilek ve isteklerinizin hepsi gerçekleşme yolundadır. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.